Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız şahane bir çörek tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Hamuru yoğuracağım kabın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümü ilave ettikten sonra yarım çay bardağı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. Hemen ardından yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra eklemiş olduğum malzemelerimi hemen hızlıca bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine unumu ilave ediyorum. Tarif için toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız çöreğin hamurunun kıvamı oldukça önemli. Hamur gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra unlamış olduğum masama hemen alarak 1-4-5 dakika kadar pürüzsüz ve kıvamlı bir hale gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettikten sonra hemen yoğurma kabının içerisine tekrardan alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örtüp 20 dakika kadar bu şekilde dinlenmesi için bekletiyorum. Hamur dinlenirken hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 200 gram kadar lor peyniri kullanıyorum. İçerisine ince ince kıymış olduğum çeyrek demet kadar ıspanağı küçük küçük doğradım. İçerisine ilave ettim. Bir tane orta boy soğanımı da ince ince kıydıktan sonra içerisine ilave ediyorum. Lor peyniriniz eğer tuzsuzsa içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz. İç harcımı bu şekilde hazırladım. Siz dilediğiniz iç harçlarla patatesli kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcımı da bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kenara alıyorum. Bu aşamada 20 dakikanın sonunda hamurum güzel bir şekilde dinlendi. Unlamış olduğum masama alarak hamurun üzerine de yeteri kadar unladım. Merdane yardımıyla hamuru açabildiğim kadar açmaya başlıyorum. Dikdörtgen bir boyutta açmanızı tavsiye ederim. Katlama işlemini gerçekleştireceğiz. Hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamurun tamamını açtım. 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla açmış olduğum hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle hazırlamış olduğum yağ karışımından sürüyorum. Dilerseniz içerisine 100 gram kadar margarin de kullanabilirsiniz. Yağın tamamını sürdükten sonra hemen katlama işlemine geçiyorum. Bir uçtan ortaya doğru hamuru katladım. Diğer ucu da üzerine katladıktan sonra kuru kalan yerleri hamurun her tarafına tekrardan hamuru yağlıyorum. Bu aşamada çöreğinizin kat kat ve tel tel olması için yağın sürülmesi oldukça önemli. Kuru kalan hiçbir yerin kalmaması gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra tekrardan hamurumu 4'e katlayarak bu şekilde hazırlıyorum.
Hamuru katladıktan sonra üzerini poşetle örterek 20 dakika kadar içerisindeki yağın donmasını bekleyeceğim. Dilerseniz bu işlemi buzdolabında da muhafaza ederek de yapabilirsiniz. 10 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra hamurunuzu açma işlemine geçebilirsiniz. Hamurum 20 dakika kadar bir sürede dinlendi. Yağı içerisinde gayet dondu. Hamuru ve masamı unladım. Merdane ile hamuru açabildiğim kadar dikdörtgen bir boyutta açmaya başlıyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra arsa kalan yağ karışımından tekrardan hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. İç harcı olarak hazırlamış olduğum peynir karışımını hamurun her tarafına gelecek şekilde kenar kısımlarından birer santim olacak şekilde boşluk bırakabilirsiniz. Kenar kısımlarından taşma yapmasın. Bu şekilde hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Dediğim gibi ben bu şekilde hazırladım. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten oldukça lezzetli bir çörek tarifidir. Tekrardan katlama işlemi için bu şekilde hazırlıyorum. Bir kenarı katladıktan sonra orta kısma doğru hemen tekrardan kuru kalan yerleri yağlıyorum. Diğer kısmını da üzerine katladım. Ve tekrardan yağ karışımından sürüyorum. Bu işlemi 4'e katlayarak hazırladım. Bu şekilde hazırladıktan sonra hamurun dinlenmesi için 10 dakika kadar gibi bir sürede buzdolabında bekleteceğim. 10 dakikanın sonunda buzdolabından aldım. Hamuru yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin ortasına yerleştirdikten sonra hamuru ellerimle büyütebileceğim kadar büyütüyorum. Hamurun tamamını gördüğünüz gibi iyice büyüttüm. Bir tane yumurtanın sarısını ayırdım. Fırça yardımıyla çöreğimin her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladığım 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma göndereceğim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerini beyaz susamla serpiştirdim ve artık fırınımdan aldım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış, yapılış itibariyle oldukça kolay, maya olarak bekletilmeyen gerçekten çok pratik bir çörek tarifi oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.